Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Balkonumda saksıda yetiştirdiğim Isparta güllerim çok güzel çiçek açtılar. Bu güllerden geçen sene çok güzel reçel yaptım. Isparta gül reçeli bu tarifimde çok güzel sevildi ve izleniyor. Onu da açıklamalar kısmına yazacağım. İzlemeyi unutmayın. Şimdi bu güllerden neler yapacağız? Bu güllerden 2 farklı yöntemle gül suyu yapacağız. Aslında 3 farklı yöntemle ama onu başka bir videoda yayınlayacağım. Çünkü videom çok uzun oldu. Isparta gülüyle ilgili yayınladığım videolarımı izleyen takipçilerim balkonda nasıl Isparta gülü yetiştirdin çok güzel dediler. Övgüleri için çok teşekkür ederim. Şimdi tarifimize geçelim. Güzelce güllerimizi yıkıyoruz. Eğer dışarıdan temin ettiyseniz onları mutlaka sirkeli suda bekletmeli ve güzelce yıkamalısınız. Ben yıkadım, böyle sebze kurutucumda güzelce kuruttum. Evet, şimdi gül suyu yapımının birinci yöntemini sizinle paylaşıyorum. Güzel küçük bir tenceremiz var. Tabii gül miktarımız az olduğu için tenceremiz de küçük. Sizin gülleriniz çok fazlaysa ona göre tencerenizi ve ekipmanınızı hazırlayabilirsiniz. Sistem çok basit. Damıtma yöntemiyle gül suyu elde edeceğiz. Güllerimizi bu küçük kasenin etrafına güzelce yerleştiriyoruz. Bütün gül yapraklarımızı etrafına güzelce yerleştirdik. Çok fazla taşmasını istemiyoruz. Benim için kasenin bir miktar altında kalması yeterli. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazırlıyoruz. Güllerimizin üzerine hafif örtecek şekilde klorsuz içme suyu döküyoruz. Ben toplamda 2 su bardağı su kullandım. Bu ölçüler gül miktarınıza göre mutlaka değişecektir. Daha sonra böyle bir tencere kapağı kullanıyoruz. Tencere kapağımızın metal olmasına veya cam olması gerekir. Kapağı özellikle erimeyecek bir aparat olması lazım. Çeviriyoruz. Bu kapak kısmı kasenin içerisine geliyor. Güllerimiz kaynama noktasına gelecek. Kaynama noktasına geldiği zaman bir miktar kısıyoruz. Buharlaştıkça kapağa değdiği zaman gül aromasıyla beraber o kasenin içerisine damla damla akacak. Evde yapabileceğimiz en basit yöntem budur. Bu işlemi yaparken üzerine buz da koyabilirsiniz. Buz koymanız işinizi daha da kolaylaştıracak. Yoğuşmanın ve damla şeklinde gül suyunuzun, gül aromanızın kasenize akmasını daha çok hızlandıracak. Bakın orada kapak kısmına dikkat ederseniz kase kısmına damla damla akıyor. Bu işlemi ben 60 dakika yaptım. Yani daha kısa yapabilirsiniz, daha uzun yapabilirsiniz. Ne kadar gül suyu çıkarmak istiyorsanız. Tabii ki süre uzadıkça su miktarı artacaktır. Güllerin aroması da azalacaktır. Dediğim gibi tamamen bu süre güllerinizin miktarına göre değişecektir. Evet, işlemimizi tamamladık. Kapağımızı alıyoruz üstünden. Evet, kasemizin içerisine damlamış, damlaya damlaya göl olmuş. Ne kadar çıktığını ölçeceğiz. Çok güzel gül kokuyor, gül suyu kokuyor. Bu döktüğüm ölçek 50 mililitrelik bir ölçek. Biraz da kasenin içerisinde kaldı. Tahminim 60 cc kadar, yani 60 mililitre kadar gül suyu elde ettik. Güllerinizin kalitesine göre, güllerinizin koku aromasına göre bu gül suyunuzun kokusu da değişecektir. Yani tabii ki endüstriyel olarak üretilenler kadar keskin bir kokusu yok. Bu da kaynattığımız olan kısmı döktüm. Bunu da tonik olarak kullanabiliriz ya da reçel yapabilirsiniz.
İkinci yönteme geçiyoruz. İkinci yöntemde de yine güllerimiz var bir miktar. Bu komşumun bahçesinden topladığım güllerim. Çünkü benim Isparta güllerim maalesef yetmiyor. Çok küçük olduğu için saksıda. Yine aynı yöntemle yapraklarını ayırıyoruz. Bir tenceremizi alıyoruz. Üzerine yine içme suyunu kaynatıp döküyorum. Kapağını da kapattım. Kaynama noktasına geldiği zaman altını kısacağız. Kıstıktan sonra 10 dakika, fazla değil 10 dakika kaynatıyoruz. 10 dakika kaynattıktan sonra ocağımızın altını kapatacağız. Bu şekilde kendi kendine soğumasını bekliyoruz. Kesinlikle kapağını açmayacağız. Kesinlikle kapağını açmıyoruz. Soğuma işlemi tamamlandıktan sonra gül suyumuzu süzeceğiz. Süzgeçten geçireceğiz. Kalan gül yapraklarını da dolaptan çıktığı için güzelce göz pansumanı yaptım. Yüzüme sürdüm. Çok da güzel oldu. Şimdi elimde böyle bir buz kalıbı var. Bu aslında bir yumurta muhafazası. Ben bunu hiç yumurta için kullanmıyorum. Genelde bu tip şeyler için kullanıyorum. Bunları döküyoruz içerisine gül sularımızı. Donduracağız. Neden? Çünkü içerisinde herhangi bir katkı maddesi olmadığı için uzun süre dayanmayacaktır. Bunun uzun süre dayanabilmesi için dondurup kalıplar şeklinde kullanabiliyoruz. İhtiyacımız olduğu zaman çıkarıp kullanacağız. Ama buzdolabında bir hafta, maksimum bir hafta bekleyebilir. Şimdi bu güllerimizi de ne yapacağız? Gül şerbeti yapacağız. Onu bir sonraki videomda paylaşacağım sizinle. Şimdi koku testini yapacağız arkadaşlar. Bu haşladığımız ve 10 dakika haşlayıp sonra dinlendirdiğimiz, soğuttuğumuz gül suyu. Çok keskin bir aroması yok. O da gülün Isparta gülü olmaması, kokulu ama Isparta gülü olmadığı için çok keskin bir kokusu yok. Ama gayet güzel bir gül suyu oldu. Bunu cildimizde tonik olarak kullanabiliriz. Bu da damıtma yöntemiyle hazırlamış olduğumuz gül suyumuzdu. Şimdi bunun kokusuna bakalım. Bunun kokusu çok güzel. Gayet güzel bir kokusu var. Şimdi rengine bakacağız. Gerçi daha önce görmüştük rengini ama şimdi burada renginin farklılaşmadığını görelim. Yine duru bir rengi var. Mesela diğeri pembemsi bir rengi vardı. Bunun rengi pembe değil. Ama çok güzel, oldukça rahatlatan bir kokusu var. Ama dediğim gibi endüstriyel olarak üretilen gül suları gibi değil. Çünkü onların içerisinde çoğunluğunda gül aroması var. Yani gül kokusu aroması var. Evet, bu şekilde muhafaza ediyoruz. Gül suyunun en büyük özelliği arkadaşlar, İnsan vücudunun frekansını yükseltmesi. Frekansın yükselmesi demek vücudun bağışıklık sisteminin güçlenmesi, mikroorganizmaların da vücudumuza girmemesini sağlıyor. Bu görmüş olduğunuzda gül şerbeti olacak. Bu biraz güneşte pişecek, tatlanacak, rengi daha da koyulaşacak. İşte o zaman da gül şerbeti tarifini paylaşacağım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, videolarıma yorum yazmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.